Evet Giovanni. Elinde silah var. Bu gerçek bir silah mı? Hayır, bu bir havalı tabanca. 4,5 milimetre çelik bilye atıyor. 12 gram karbondioksit tüpüyle çalışır. Bugün yapacağımız deneylerden bir tanesi şu. 2 tane bira şişesini arkalı önlü koydum. İkisini aynı anda delip geçebilecek miyiz? Yani ikisini aynı anda kırabilecek miyiz? Onun testini yapacağız. Peki bir şey söyleyeceğim yapmadan önce. Evet. Bu silahlar böyle lisans almak, ruhsat almak. Gerekmiyor. 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli. Size bir fatura veriyorlar ve bu faturayı sizden istenirse ibraz etmeniz gerekiyor. Yanında taşımanız ya da fotoğraf olarak taşımanızın da yeterli olduğunu düşünüyorum. Henüz soran olmadı. Ne olarak geçiyor bunlar? Havalı tabanca kimi oyuncak diye adlandırıyor ama aslında oyuncak değil. Yani yakın mesafeden kimseye sıkmayınız. Zarar verebilir. Yani zararlı bir şey mi? Delebilir. Küçük de olsa delici gücü var ama tabii ki öldürücü ya da öyle abartı bir yaralayıcı gücü yok. Telefonumuz çalıyor. Kapatabilirsin videoyu. Kapatmıyorum. Arkadaşımız Ben- iş adamıdır. Ablam geldi mi? Ben aldım pizzayı attım buzluğa ben. İndirimdeydi. Hadi bakalım tamam. Hadi konuşuruz bakalım bay bay. Hadi bay bay. Hadi çek bakalım. İkisini aynı anda kırabiliyor muyuz? Hazır mısın? Bir mesafe şimdi bu. Yani 15 metre var burası. Ve daha da gerildim. Evet. Bir saniye. İkisini aynı anda kırabilecek miyiz? Bek. Anlatabilirsin kral. Evet, yine bir başka deneyimizde karşınızdayız. Aynı bölgedeyiz. Şöyle bir şey deneyeceğiz. Şöyle bir şey deneyeceğiz. Hep YouTube videolarında gördüğümüz torpille bir şeyleri havaya uçurma deneyi yapacağız. Bir adet protein tozu kutumuz var. Kutuyu çekebilirsin. İsrail'den almış olduğum ve tüketmiş olduğum bir whey protein. Tel Aviv'den almıştık. Bugün bunu havaya uçurmayı deneyeceğiz. Aynı zamanda da İsrail'e bir mesaj verebilirsek. Ya bir siktir. Ne mutlu bize. Siyasetle ilgilenmiyorum arkadaşlar. O yüzden buraları baz almayın. İyi almayın. Evet. Yapacağımız iş şu. Kapatabilirsin artık. Çünkü devamını drone'la aynı zamanda yapman gerekiyor. Koyacağız. Torpil nereye koyuyorsun? Buraya koymayı düşünüyorum. Tamam. Üzerine hemen vakit kaybetmeden protein tozu kutusunu kapatıp ne kadar havaya uçurabileceğimizin testini yapacağız. O yüzden bunları bir ayarlayalım. Üzerine kapatacaksın. Hava almazsa patlar mı patlamaz mı? Hava alacak kadar bir durum, almayacak kadar bir durum yok. Var zaten hava alır, aşağısı Engebeli boşluk. bir Boşluk. bölge burası. Aşağısı boşluk çünkü onun. Burası tam düz değil yalnız. Bize düz bir zemin lazım. Şurası. Orası hiç düz değil Volkan. Buradan daha düz. Değil. Saçmalama. Geometri dersinize kim giriyordu Volkan? Gerçi geometri dersimize aynı adam giriyordu. Demek ki ben dersi daha iyi dinledim. Şuraya bak. Fizik dersi de bir haber. Şu. Burası fena değil. Şurası olabilir. Evet. En uygun yer burası. Ama burası şeyin arkasında kalır. Alırız. Şunlara takılır ama çok fazla yukarıya sıçramaz. Oraya da oraya takılır. En güzeli şu abi. Sen şunu bir denemeye çalış tekrar. Çünkü çabuk kaçmam gerekiyor. Niye öyle koyuyorsun? Bu bence şu şekilde iyi. Durmuyor işte öyle. Kendini çok akıllı zannediyor ya. Bekle şurası işte abi. Kendini fazla akıllı zannediyorsun. Tabii sen bunu böyle tak diye üstüne oturtamazsın. 1, 2, 3.
Taşla destek yapsana altına. Şöyle oluyor. Taş da altına destek yapsana. Şu şekilde olacak. Şimdi bir de drone'la havadan da çekim alıyor olacağız. Evet. Kendimi çekiyorum. Allah Allah. Bir de drone'u kaldırak. Kaldır abi. Fazla konuşma, drone kaldır. Güneşli havada bu deneyi yapalım. İyi, uzaktan da güzel görünüyor. Şimdi senin Ozmo'yu nereye koyacağını önce bir kararlaştır. Benim Ozmo'yu. Şu taş nasıl? Telefonda da çekebiliriz. Yok yok. Bir tanesinde de slow motion yapalım. Oğlum ben aynı zamanda kaçacağım. Nasıl yapmayı düşün? Yani. Bu muydu Cihan? Buymuş. Tek torpilin. Ben de kadraja gireyim hadi. Gücü bu kadar. Drone'u kapatıyorum artık. Kapat. Bir poz vermek istiyor musun? Şey çekmek istiyor musun? Hayır. Emin misin? İstemiyorum çünkü o fotoğrafları ve videoları alamıyoruz oradan. Boş ver. Birini sana vereyim. Bugün bazı drone konusunda yine şanssızlıklar yaşadık. Tabancamızla ilgili de ufak bir şanssızlık var ama bir tanesiyle ilgili şanssızlık var. Şu mükemmel atıyor. Sig Sauer SP2022. Most probably Israeli, but no, made in Taiwan. You know? Türkçesi. Tayvan'da üretilmiş tabii ki. Ve Sixar 22. 2022 isimli silahımız sevgili arkadaşlar. Cybergun diye de geçiyor bu arada. Tüp nasıl açılıyor, takılıyor bir göstersene bakayım. Birazdan gösterelim size onları da. Evet. Silah da doluymuş bu arada. Onun tüpü bitmişti zaten değil mi? Niye bu şarjörü birbirleriyle uyumlu yapmıyorlar? Oldu. O zaman marka diye bir şey olmaz. Ya o dış görünüş ayrı. Şimdilik şurada dur. Aha. Cihan'ın sakarlıkları klasik. Aha. Her şey gitti. Başka? Başka? Neyse ki yumuşak zemine düştü. Başka da bir şey yok birader. Neyse. Bu alyanla buradaki bunu yuvaya oturtuyorsunuz. Ve bu alyanı ok yönünün tersine çeviriyorsunuz. Zaten tüpümüz baya bitmiş. Hiç hava bile çıkmadı. Bu şekilde tüp çıkartılıyor sevgili arkadaşlar. 12 gram karbondioksit tüp. Bizim markamız ASG'ydi. Çok çeşitli markalar mevcut. Alabilirsiniz. Yine sakarlıklar Cihan'ın. Ya buraları çekme. Aptal şeyler çekme ya. Daha eğlenceli oluyor. Hayır. Blooper mi bu amına? Bloopers. Oğlum çek artık. Kapat artık. Ne çekiyorsun amına koyayım? Neyi çekiyor olabilir? Doğayı çekiyorum. Kim Doğan amına? Oğlum bak kızımın ismi olacak. Kocan mı gerçekten lan? Olabilir. Kötü bir isim değil. Bizim Arda'nın ismi de Arda'nın biraderinin ismi de Doğa biliyorsun. Hı hı. Yüksek isim zaten ya. Sıkıntı yok. Doğayı da mı çağırsak diyeceğim de bizim işimiz var şimdi. Çocuk bıkar bizden. İşim var. Oo, yine tekte. Tekte. Cihan zaten tekçidir. Özel konulara bırak. Boşa. Yo, badı vurdum. Yerdeki badı vurdum, yatan badı. Bak Bu şurada boşa. çok güzel bir pozdu. Hangisi?